Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu kez fincanımı ruhu toprak kadar bereketli, kalbi Venüs kadar aşk dolu güzel boğa burçları için yorumlayacağım. Fincanınızı yorumlamadan hemen önce ortak enerji ve evrensel enerji destesinden niyetinize kartlar seçeceğiz. Bu an bizim kalpten kalbe bağlandığımız, yıldızların ve kahve telvelerinin bize fısıldadığı sırları dinlediğimiz an olacak. Ben de bir boğa burcu olarak hepimizin niyetine niyet enerjisiyle fincanınızı yorumlayacağım. Bu fincanda ben sizlerin gönül gözü olacağım. Öncelikle gerçekten şunu sormak istiyorum. Nasılsınız? Bu soruyu kendinize sorar mısınız? Gerçekten nasılsınız? Nasıl süreçlerden geçtiniz? Umarım iyisinizdir ve iyi olun lütfen. Biliyorum son zamanlarda çok yoruldunuz. Sanki hayatınızda bir şey sıkışıp kalmış gibi hissettiniz. Ama hemen omuzlarınızı dikleştirin lütfen. Çünkü bu dönemde Boğa burçları için gerçekten çok iyi şeyler hissediyorum ve bu fincanı gerçekten hissederek kapattım bir şeyleri. Şimdi dilerseniz bakalım. Ama öncesinde bakalım evren bize hangi mesajı getirecek sevgili boğa burçları? Kartınız diyor ki hayalden uzak, gerçekçi yaklaşımlar, iyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak, zafer kazanmak oluyor. Kartımızı hemen böyle alalım. İnşallah bu dönem hepimizin iyileşeceği, şifalanacağı dönem olur. Bir de ortak enerjiye bakalım. Almanız gereken mesaj nedir sevgili boğa burçları? Kartınız diyor ki takip edilmek, izlenmek, gözetlenmek, stalk durumları söz konusu. Çok fazla bir şeyleri merak ettiğinizi ya da merak edildiğinizi vurguluyor aslında bize burada. Demek ki bu dönem birileri tarafından göz hapsine girmiş olabilirsiniz. Birileri sizi merak ediyor olabilir. Ya da siz birilerini gerçekten çok merak ediyorsunuz. Ama bu tarz durumlarda genelde kişiler belli bir süreçten sonra mutlaka kendilerini belli ediyorlar. Hazırsanız boğa ve yükselen boğa niyetiyle fincanınızı açalım bakalım telveleriniz bize neler gösterecek. Dilerseniz hemen sizler de şöyle fincanınızı bir inceleyin. Ve tabii ki ben de sizler için göz göz gezdirip yorumlayacağım sevgili dostlarım. Bakın bakalım sizler neler görüyorsunuz. Evet, çok güzel figürler var burada. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle fincanın içine baktığınız zaman evet çok karmaşık göründüğünü biliyorum. Karmaşık ama çok şey anlatan bir fincan olarak burada kendini belli ediyor sevgili Boğa burcu. Sizlerin adeta son zamanlarda bir karışıklık, karmaşıklık, belki de bir labirentin içinden çıkmaya çalışan enerjide olduğunuzu söylüyor bu fincan. Geçtiğiniz o zorlu yollar, o mücadelenin aslında habercisi. Bazen nefesiniz kesildi, bazen artık yeter dediniz. Maddi ve duygusal olarak böyle sanki üzerinizde biriken o kalın tortu, birikmiş yükleri temsil ediyor gibi görünüyor. Yani bir ağırlık döneminden geçmişsiniz ve çok fazla yük kendinize edinmişsiniz gibi görünüyor. Ama dikkat ederseniz fincanınızda açık alanlar var. Özellikle yukarıki kısımlarda. Bu da ne demek? Aslında yakın gelecek, tertemiz ve aydınlık. Tüm o labirent durumu, tüm o kargaşıklık sizi sanki bu temiz alanlara ulaştırmak için var oluşmuş bir süreç olarak görünüyor. Bu fincan sabrınızın meyvesinin toplama zamanı geldiğini söylüyor. O yüzden sabrınızı asla elden bırakmayın. Zaten
Biz boğalar sanki adeta bu dünyaya sabrımızla sınanmak için gelmişiz. Sabrın görselleşmiş hali gibiyiz. Evet, ben de bir boğa olarak bunu yaşıyorum. Ama her sabrettiğimiz durumda çok güzel dönüşlerimiz oluyor. Evet, belki bazen bazı şeyler hemen olmuyor bizim hayatımızda ama olduğu zaman da gerçekten toprak gibi sağlam bir şekilde olan olaylarımız oluyor. Evet, şimdi buraya baktığım zaman sevgili boğa burçları, bakın burada sanki tartışan ya da yüzleşen, hesaplaşan birilerinin enerjisi görünüyor. Özellikle aşk hayatınızda uzun süredir bir soğukluk, böyle bir adım eksikliği mi vardı? Bir tamamlanama enerjisi mi? Ya da bir bitişe doğru mu gidiyordunuz? Ya da karşınızdaki sizi bir türlü anlayamayan bir kişi miydi? Bilemiyorum ama şuraya baktığım zaman burada net bir şekilde bir figür gözüme hitap ediyor. Sizler de dikkatli bakarsanız buradaki o güzel görseli aslında görebilirsiniz. Burada bir el uzanıyor. Belki de buna bir el dışında şunu da söylemek mümkün. Bir kucaklaşmayla bağlantılı bir şey de aslında bana bildiriyor. Bakın burada da aynı şey var. Hani böyle karşılaşan, böyle iki kişi kucaklaşan, sanki sarılmış bir çift gibi bir durum var. Aslında burada gördüğüm bu figürler bana küs olduğunuz, aranızın bozuk olduğu biri varsa size uzanacak olan o barışma elini gösteriyor. Çok samimi, beklediğiniz o ciddi teklif olabilir. Hatta beklenen niyetin imzası olabilir. Ki ben bu fincanı açtığım ilk anda burada hemen bir imza figürü de dipte gözüme çarpıldı. Tam şu noktaya dikkatlice bakarsanız burada imza benzeri bir şey var. Görebiliyor musunuz burada? Sanırım beklediğiniz o haber geliyor. Yani şu anda bir boğa burcu olarak senin duygularına hitap edecek. Gerçekten uzun süredir bunun olmasını istiyordum. Evet, bunu bekliyordum. Ya da o kişiden gelecek haber gelmeliydi dediğin olay neyse, maddi manevi anlamda o haber sana gelecek. Ve bunun için bize üçlü bir vade verilmiş. Bakın burada hemen 3 rakamınız da gösteriliyor tam şu noktada. Yanında da zaten bir soru işaretiniz var. Bu da ne demek? Bu haberin gelip gelmemesi aslında sizin hayatınızda bir şeylerin netleşmesi için şarttı. Çünkü belki de bu süreçten sonra bazı adımlar atılacaktı vesaire. Ama beklenen o güzel haber, belki o güzel duygusal yakınlaşma, belki eski işe dönüş bu dönemde olacak diyor. Ya da boşanmak üzere bir boğa burcusun. Gerçekten artık toksit bir evliliğin olduğu, bitirmeli miyim, devam mı konusu var ya, işte bu raddede bir bitiş görmüyorum senin enerjinde. Daha çok ilişkilerde güçlenme, kuvvetlenme, duygusal bağların olgunlaşması gibi durumları bize getiriyor bu fincan. Hemen zaten şu tarafa bakacak olursanız bakın burada bir yol var ama bu yol sanki böyle bir köprü gibi. Bereketi getiren köprü de diyebilirim aslında buna. Özellikle çalışan bir boğa burcuysanız ya da çalışmıyorsundur, ev hanımısındır ama işte eşinden bir gelir geliyordur ya da çocuklarından bir şeyler geliyordur. Evet, senin enerji alanında bir kariyer yükselişi var. Bu kariyerden gelen bereketi sana kim getirecekse, kendin ya da ailenden biri. Evet, işte bu noktada buradaki köprü sembolü aslında bana kariyer konularında bir yükselişin enerjisini veriyor. Hayatında maddi manevi o daralma hissi nihayet son buluyor. Zaten burada sembolik olarak boğa figürlerini de görüyorum. Boğa boynuzları da görünüyor bu figürlerimin arasına dikkatli baktığım zaman. Bu da ne demek? Evet, bu dönemde zafer kazanıyorsun. Yani bir zafer seni yukarı taşıyacak olarak görünüyor. Şu anki halinden çok daha iyi bir duruma geçişte diyebiliriz sevgili Boğa burcu dostum. Hayırlara vesile olsun diyelim. Ve hemen onun yanında zaten o köprünün bu tarafında da
bir kapı var ve bu kapı evet belki çok sağlam, açılması çok zor gibi görünen bir kapıymış ama size bütün bu kapılar açılıyor. Bu dönemde size yeni bir başlangıcı vaat ediyor sevgili boğa ve sen risk almak yerine boğanın doğasıyla sağlam ve uzun vadeli planlar yapmak zorundasın. Ve bu kapıdan o şekilde girmelisin. Bu çok önemli. Sevgili boğa, senin en büyük gücün sabırlı olmak oldu ve sabır oldu da diyebilirim. Fincan sana burada aslında şunu söylüyor. Kendine daha fazla şefkat göster lütfen. Kendini sev. Omuzlarındaki yük o labirentten çıktığın anda hafifleyecek. Kendini ve kendine olan değerini asla unutma. Konu ne olursa olsun, problem ne olursa olsun sen çok değerlisin. Ve bu değerini anladığımı lütfen bil. Çünkü fincanım sana diyor ki yeniden doğuyorsun. Unutma, kelebek olmak için önce koza olmak gerekir. Siz kozanızdan çıktınız, evet. Şimdi kanat çırpma vakti. Özgürleşme zamanı sevgili Boğa burcu dostum. Evet. Hemen şöyle bir tabağına da bakalım. Şimdi zaten hani boşanmak üzere bir boğa burcuysan diye bir giriş yapmıştım. Hanen evet son dönemlerde biraz karışıkmış. Maddi manevi hane içi karışıklıklar varmış. Hatta üçüncü kişilerin müdahalesi. Bakın burada bir çift göz izleyen birinin enerjisi veriliyor. Sanki hanede birileri bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyor ve bu durum gerçekten seni çok büyük sıkıntılara götürmüş olarak görünüyor. Ama genel tabloda bakacak olursak evet hane içinde de kademeli olarak bir açılma durumu söz konusu. Şu anda hane olarak da bir eşiktesin ve hane içindeki o karanlık enerji de dağılıyor olarak görünüyor. Sağlık konularıyla alakalı özellikle bu dönemde bu boğaz kısmında hani böyle bir yutkunma zorluğu, belki işte bir tıkanıklık gibi bir şey yaşayabilirsin. Bununla alakalı mutlaka bir kontrole görün. Hane içine girip çıkan birinin sana liderlik etme isteği oluşabilir. Buna asla müsamaha gösterme. Ama genel olarak hane içinde de bir aydınlanma olacak sevgili Boğa burcu. Haneye gelecek olan çok güzel bir haberin var. Temiz. Belki beklenen resmi bir evrak olabilir bu yine. Ama hane içinde de bir şeyler sağlamlaşıyor. Tabii burada şu da olabilir. Ben hane içini böyle gördüğüm için özellikle evli bir boğa burcuysan bitireyim mi devam edeyim mi konusuna odaklanamıyorsan evet burada odaklanamadığın anda devam edeceksin. Yani sen bu ilişkiyi bitirmek istemiyorsan ve kalbinde bu ilişkinin sana iyi geldiğini ama şu anda hayatın sana getirdikleriyle problem yaşadığını düşünüyorsan bir düzelme olacaktır. Ama evliliğin sana hizmet etmiyorsa ve gerçekten karşındaki kişi sana değer vermiyorsa, senin enerjini tüketiyorsa o zaman sen de gerçekten artık bitiş istiyorsan evet bu bitiş de olacaktır. Ve belki de eğer bitişi isteyen bir boğa burcuysan yani bu bitiş artık bu gitsin hayatımdan dediğin bir durum yaşıyorsan o zaman oradaki haber aslında senin kendine gönderdiğin haber olarak da ele alınabilir. Güçleniyorsun, artık net kararlar verebiliyorsun, kimsenin baskısı altında olmayı kabullenmiyorsun. Adeta yeniden doğuyorsun sevgili boğa burcu dostum. Hayırlara vesile olsun. İşte böyle boğa burcu dostlarım. Gördüğünüz, duydunuz ve artık hür irade sizin elinizde. Beklediğiniz o büyük dönüşüm için gökyüzü de sizden yana diyebilirim. Kahve telveleri de evet burada size onay veriyor. Hatta kartlarım da size onay veriyor. Lütfen bu güzel enerjiyi kabul edin, hayatınıza davet edin. Unutmayın beklediğiniz dönüş çok yakın.
Bir sonraki kahve falında daha güzel haberlerle buluşana dek sevgiyle, huzurla ve sağlıkla kalın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenip hype'lamayı lütfen ihmal etmeyin. Fincanınız hiç kararmasın. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.